Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri ve Tek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Evde bardak ve çatalı olan herkes kolaylıkla yapabilir. Tarifimize hemen başlayalım. 2 tam yumurta, 1,5 su bardağı su, 2 tatlı kaşığı tuz, 5,5 su bardağı unu azar azar ekleyerek orta sertlikte bir hamur hazırlayalım. Hamuru toparladıktan sonra pürüzsüz olana kadar yoğurma işlemine devam edelim. Yoğurduğumuz hamuru 2-3 dakika dinlenmeye bırakalım. 250 gram kıyma, 1 tatlı kaşığı tuz, kuru nane, karabiber, kırmızı pul biber, 1 adet rendelenmiş suyu sıkılmış kuru soğan, tüm malzemeyi elimizle yoğurarak hazırlayalım. Dinlendirdiğimiz bezeyi 2 eşit olacak şekilde keserek yuvarlayalım. Un serperek oklava yardımıyla orta incelikte olana kadar bezelerimizi açarak hazırlayalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, ikinci bezemi de ilk açtığım bezenin ebatında açmaya devam ediyorum. Hazırladığım iç harcı aralıklı olacak şekilde videodaki gibi hamurun üzerine pay edelim. Kıymanız yoksa bu mantıyı peynirli, patatesli de yapabilirsiniz. Saatlerce mantı kapatma derdi olmadan 4 kişilik mantıyı çok kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Evet, iç harcımı pay etmeye devam ediyorum. Hamurun orta kısmına gelene kadar kıymamı pay ettim. Hazırladığım diğer hamuru da üzerine alarak kapatıyorum.
Evdeki en küçük çay bardağı yardımıyla mantılarımı yuvarlak olacak şekilde kesiyorum. Evet, aynı işlemi yapmaya devam edelim. Kenarlardan çıkan hamurları da ziyan etmeyelim. Bir tepsiye alarak kurutarak çorbalarda kullanabilirsiniz. Ve hızlı bir şekilde mantılarımın hepsini kesiyorum. Mantılarımın hepsini kestim. Bir çatal yardımıyla kenarlarına bastırarak iz yapıyorum. Ve tüm mantıları aynı yöntemle çatalla iz yaparak şekil veriyorum. Pratik, lezzetli bir mantı tarifi. Mutlaka deneyin. Ani gelen misafirlerinize hemen hazırlayabilirsiniz. Evet, bir de yakından göstermek istiyorum. Son mantılarımı da hızlı bir şekilde kenarlarına iz yapıyorum. Hazırladığım mantıları fırın kağıda serilmiş fırın tepsisine üst üste alıyorum. Evet, mantılarım hazır. Büyük bir tencerede kaynar suya 2-3 tatlı kaşığı tuz atalım. Mantıları hızlı bir şekilde tencerenin içine alarak haşlamaya bırakalım. Ara sıra tenceremizi karıştıralım. Kapağı kapalı bir şekilde haşlamaya bırakalım. Mantılar tencerenin üstüne çıkınca süzerek servis tabağına alalım.
Erittiğimiz tereyağını üzerlerine gezdirelim. Yağda kırmızı toz biber ekleyerek yakalım. Yoğurt sarımsaklı sos gezdirelim. Kırmızı toz biberli yağ gezdirelim. Evet, kuru nane ve kırmızı pul biberle ikramı hazırlıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.